Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Bugün sizleri bildiğiniz tüm gerçekleri unutturacak, her köşesinde ayrı bir mucize barındıran devasa bir dünyaya götürüyoruz. Zıtlıkların en uç noktada yaşandığı Hindistan'ın gizemli derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kapısı olmayan evlerin olduğu köylerden, içinde 1000 yıllık iskeletlerin yüzdüğü göllere uzanan bu yolculukta. Dünyanın en pahalı gökdelen evinden Asya'nın en büyük gecekondusuna, tarih ve teknolojinin bir arada dans ettiği topraklara giriyoruz. Bu tür derinlemesine araştırmalarımızı hazırlarken en büyük motivasyonumuz sizlerin merakı ve desteği oluyor. Kanalımızın büyümesi ve bu keşiflerin devam etmesi için beğenip abone olarak bu büyük ailenin bir parçası olun. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü 1,5 milyarı aşan bu devasa insan selinin, yani Hindistan'ın kalbine dalıyoruz. Hindistan dediğimizde aklınıza ilk gelen o bitmek bilmeyen kalabalık caddeler olabilir. Ama bu kalabalığın arkasında yatan demografik güç, modern dünyanın en büyük bilmecelerinden biridir. 2026 yılı itibarıyla Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını elinde tutmaktadır. Düşünün ki sadece Uttar Pradesh eyaletinin nüfusu 200 milyondan fazladır ve bu rakam Rusya, Meksika veya Japonya gibi dev devletlerin toplam nüfusunu tek başına geride bırakmaktadır. Bu yoğunlukta kilometrekare başına 497 kişi düşmektedir. Ancak bu devasa kitle aynı zamanda dünyanın en genç nüfuslarından biridir. Yaş ortalaması sadece 29,2'dir. İngiltere'deki yaş ortalamasının 40,7 olduğu düşünüldüğünde, Hindistan'ın bu genç enerjisiyle neden geleceğin en büyük pazarı olarak görüldüğünü anlamak zor değil. Peki, bu kadar çok insan nerede ve hangi şartlarda doğayla inanılmaz bir uyum içinde yaşıyor? Gelin, biraz kuzeye bulutların evi olarak bilinen Meghalaya eyaletine gidelim. Burası dünyanın en uç iklimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Mawsynram köyü yıllık ortalama 467,4 inç yağışla dünyanın en ıslak yerleşimi unvanını taşımaktadır. Bu aşırı yağışlar ve derin kanyonlar yerel Kasi halkını inanılmaz bir mühendislik harikası yaratmaya zorlamış. Canlı kök köprüler. İnsanlar kauçuk ağaçlarının elastik köklerini içi boşaltılmış betel fındığı ağaçlarıyla yönlendirerek nehirlerin üzerinden geçen köprüler inşa ediyorlar. Bir köprünün yetişmesi 15 ile 30 yıl sürse de bu yapılar 500 yıl boyunca sapasağlam kalabilmekte ve zamanla çürümek yerine daha da güçlenmektedir. Bazı köprüler 75 metreyi bulabilir ve aynı anda 50 kişiyi taşıyabilir. Doğayla savaşmak yerine onunla büyümek sizce de muazzam bir sabır ve zeka örneği değil mi? Bu sabır ve köklü geçmiş bizi Hindistan'ın derinliklerindeki tanıdık bir mirasa, Türk izlerine götürüyor. Birçoğumuz Tac Mahal'i biliyoruz ama onun bir Türk Babür mirası olduğunu, kurucusu Babür Şah'ın Timur'un torunu ve ana dilinin Çağatay Türkçesi olduğunu bazen unutabiliyoruz. Babür Şah, Timur'un baba soyundan gelen doğrudan bir devamıdır ve meşhur eseri Babürname'yi öz Türkçe kaleme almıştır. Bugün bir Hintli ile karşılaştığınızda dillerimizde ne kadar çok ortak kelime olduğunu duyduğunuzda şoke olabilirsiniz. Onlar peynire paneer, haftaya hafta, havaya hava, rüşvete raşvat, dostluğa dost, kitaba kitap ve dünyaya dunya derler. Aradaki bu 1000 yıllık bağ sadece kelimelerde değil, misafirperverlik anlayışında da kendini gösterir. Hint kültüründe misafirperverlik sadece bir nezaket kuralı değil, Atiti Devo Bhava, yani misafir tanrıdır şeklinde ifade edilen kutsal bir emirdir. Taittiriya Upanishad metinlerine dayanan bu felsefeye göre kapınıza gelen misafir önceden haber vermeden gelse bile ona en üst düzey saygı gösterilir. Çünkü misafir Tanrı'nın bir yansıması olarak görülür. Bu ruhaniyetin en uç noktasını ise 3000 yıldır kesintisiz yaşamın sürdüğü Varanasi'de görebilirsiniz. Ganj Nehri kıyısındaki bu şehirde ölüm bir son değil, cennete açılan bir kapı olarak kutlanır. Efsaneye göre Kral Sagara'nın 60.000 oğlunun ruhunu arındırmak isteyen Bhagirath Han'ın 1000 yıllık çilesi sonucu. Tanrıça Ganga gökyüzünden yeryüzüne inmiştir. Ancak nehrin yıkıcı gücünü sadece Tanrı Shiva kendi saçlarıyla kırarak yumuşatabilmiştir.
Bu derin inanç yapısı Hindistan'ı dünyanın en büyük vejetaryen nüfusuna sahip ülkesi haline getirmiştir. Halkın yaklaşık %38'i et tüketmemektedir. Ancak Hindistan sadece bir tarih ve inanç müzesi değil, aynı zamanda teknolojik bir devdir. Bugün dünyadaki dijital işlem hacminin yaklaşık yarısı Hindistan'ın geliştirdiği UPI platformu üzerinden gerçekleşmektedir. Ağustos 2025 yılında tek başına 20 milyar işlem ve 24,85 trilyon rupilik hacme ulaşan bu sistem, Hindistan'ı dünyanın en büyük gerçek zamanlı ödeme ağı haline getirmiştir. Hintlilerin bu başarısının arkasında Jugaad dedikleri, kısıtlı kaynaklarla yaratıcı çözümler üretme yeteneği yatar. Bunun en çarpıcı örneği, Hindistan'ın Mars görevini Mangalyaan sadece 74 milyon dolara başarmasıdır. Bu rakam, Hollywood yapımı Gravity filminin bütçesinden bile daha düşüktür. Bilim insanlarının temiz oda kıyafeti yerine basit plastik banyo boneleri kullanarak maliyetleri düşürdüğü bu hikaye, Hindistan'ın azla çok şey yapma dehasının bir simgesidir. Fakat bu tutumluluk konu düğünlere geldiğinde yerini inanılmaz bir şatafata bırakır. Hindistan düğün pazarı 2031 yılına kadar 133 milyar dolarlık devasa bir endüstriye dönüşecektir. Bir Hint ailesi çocuklarının tek bir düğünü için yıllık gelirlerinin 3 katını harcayabilmekte ve Kasım-Aralık aylarında ülkede yaklaşık 4 milyon 600 bin düğün gerçekleşmektedir. Sadece düğün fotoğrafları ve videoları için 17 bin dolar ödenen, gelinliklerin 5 bin dolardan başladığı ve misafir listelerinin 1000 kişiyi aştığı bu düğünler aslında Hindistan ekonomisinin motoru haline gelmiştir. Her yıl 5 ile 10 milyon arasında istihdam yaratmaktadır. Bu zıtlıklar ülkesi, Mumbai'nin gökyüzüne uzanan 4,6 milyar dolar değerindeki 27 katlı Antilya binası ile hemen yanındaki Asya'nın en büyük gecekondusu Dharavi arasındaki keskin çizgide daha da netleşir. Antilya, 8 şiddetindeki depreme dayanıklı, içinde 3 helipadi, 168 araçlık garajı ve yapay kar yağdıran bir kar odası bulunan dünyanın en pahalı evidir. Orada sadece 5 kişilik bir aile ve onlara hizmet eden 600 kişilik personel yaşarken, hemen aşağıda Dharavi yer alır. Dharavi sadece bir sefalet yuvası değildir. Yıllık 665 milyon dolar ciro yapan, her şeyin geri dönüştürüldüğü dev bir üretim merkezidir. Burada geri dönüştürülen deri ürünlerin dünyaca ünlü lüks markalara hammadde sağladığı bilinmektedir. Bu, yoksulluğun değil, inanılmaz bir çalışma azmi ve girişimcilik ruhunun hikayesidir. Hindistan'ın gizemleri bunlarla da sınırlı değil. Himalayaların 5000 metreden yüksek zirvelerinde Robkund adında bir iskelet gölü bulunur. Buzlar eridiğinde ortaya çıkan yaklaşık 800 iskelet üzerinde yapılan araştırmalar, bu insanların bir kısmının 9. yüzyıldaki dev bir dolu felaketinden, bir kısmının ise 1800'lü yıllarda bölgeye gelen Akdeniz hatta Yunan kökenli insanlardan olduğunu göstermiştir. Ya da Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur köyüne ne dersiniz? Bu köyde evlerin, dükkanların ve hatta bankanın kapısı yoktur. Çünkü halk Tanrı Shani'nin kendilerini koruduğuna ve hırsızlık yapanların kör olacağına inanmaktadır. Kerala'daki Kodinhi köyünde ise her 1000 doğumdan 45'inin ikiz olması, bilim dünyasını hala şaşırtmaya devam eden bir genetik bilmecedir. Ve son olarak dış dünyayla hiçbir teması olmayan ve yaklaşanlara ok atan Sentinelese kabilesinin yaşadığı North Sentinel adası, Hindistan'ın kontrolünde olmasına rağmen erişilmesi yasak olan dünyanın en gizemli noktalarından biri olarak kalmaya devam etmektedir. Hindistan, rasyonel zihinle mistik inancın, derin yoksullukla ileri teknolojinin aynı anda yaşandığı büyüleyici bir kaosun adıdır. Coğrafya durağı olarak bugün bu labirentin kapılarını araladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyor, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Peki, sizce Hindistan'ın bu anlattıklarımız arasındaki en şaşırtıcı özelliği hangisi? Kapısız bir banka mı, iskeletlerle dolu bir göl mü, yoksa Mars'a film bütçesinden ucuza gitmek mi? Yanıtlarınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.